Herkese merhaba Dikiş sınıfından. Burada dergisinin Ocak sayısıyla birlikteyiz. Çok beğendim ben bu dergiyi. Öncelikle onu söyleyeyim. İçinden birçok modelin aslında anlatımını da yapmak istiyorum. Özellikle şu elbiseyi dikmeyi ve dikim aşamalarını anlatacağım. Ama bu gönderiyi çekmemin nedeni aslında farklı bir model için. Biraz da yumuşak bir dil kullanmaya çalışıyorum. Tripodum da kırıldı. Elimle çekim yapıyorum. Hanımlar kusura bakmayın. Birkaç gün içinde yeni aldım. Tripod gelecek inşallah. Tekrar dergiyi gösteriyorum. Yumuşak bir dil kullanmaya çalışıyorum dememin nedeni de oğlum beni çok eleştiriyor. Anne çok sert bir dilin var senin. Çok sert anlatıyorsun. Çok kızıyorsun anlatırken. Çok sinirleniyorsun diyor. Bugün hiç sinirlenmeden anlatalım. Evet, modelimiz bu. Asimetrik bir pantolon etek. Ben modeli çok beğendim hanımlar. Benim vücut yapıma çok uygun bir model değil. Biraz ince uzun bir vücut istiyor. Uzun olmasanız bile ince vücut istediğinden emin olabilirsiniz. Yüksek belli, bilek boyda ve teknik çizimini şuradan gösteriyorum. Teknik çizim dediğimiz biliyorsunuz ki modelin bütün dikim özelliklerinin üzerinde gösterildiği bir çizimdir. Bu modelin kalıbı asimetrik olduğu için bir takım özellikleri var. Onu söyleyeceğim. Nasıl buluyorduk? Küçücük bir hatırlatma. Bu modeli diyelim ki beğendik. 107 numaralı olduğunu görüyoruz. Burada dergisinin ortasındaki sarı sayfaları açıyoruz ve 107 numarayı bulup pantolonumuzu buluyoruz. Şimdi bakın. 107 kırmızı patron pafta C, yani biz bunu paftalarımıza C paftasından bulacağız. Kırmızı çizgilerin olduğu paftayı bulmamız gerekiyor. Ben 40 beden olduğum için 42'yim aslında ama kendimi 40 olduğuma ikna etmeye çalışıyorum. İkna çabalarım devam ediyor. Yeşil kabanda bile keşke 42 kesseymişim dedim. Bu da bizim aramızda kalsın. 40 bedeni çıkartacak olsaydım. 1, 2, 3, 4 parçadan oluşuyor aslında. Ama bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça görüyoruz. Acemilerde özellikle şöyle bir yanılma oluyor. Bunları iki ayrı parçaymış gibi çıkması gerekiyormuş gibi düşünüyorlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça kalıp çıkartmaları gerektiğini düşünüyorlar. Öyle değil. Şöyle biraz yaklaştırarak göstereceğim. Bakın bu arka, bu ön, arka ön diye de üzerlerine yazdım rahat anlamanız için. Şuraya geçeceğim hemen biçilecek parçalar bölümüne. Biçilecek parçalar bölümünü de incelemeniz gerekiyor her model kesiminde. Sağ ön pantolon etek 1 çarpı, ne demektir bu 1 çarpı? Bundan 1 adet kesilecek demektir. 1 adet. Hem telefon tutup hem yazılıyor muymuş bakalım. Sol ön pantolon etek 1 adet, sağ arka pantolon 1 adet, sol arka pantolon 1 adet, bel bandı 1 adet olacak şekilde. Ne demek bu? Kumaşımızı yani ikiye katlayarak 2 kat halinde kumaşın üzerine kalıplarımızı yerleştirmeyeceğiz. Bu kalıplar kumaşın üzerine tek kat kumaş üzerine yerleşecek demektir. Şimdi tekrar netlemeye çalışıyorum. Evet bakın arka ve arka. Şimdi burada şöyle bir yanılgınız oluyor. Paftalara bazen pantolonun, elbisenin modeli, boyu, genişliği sığmadığı için bazen paftalarda kalıbın ikiye bölerek vermek zorunda kalabiliyorlar. Ama bir sürü işaretimiz var. Şunu yapacağız. Bu ön pantolon parçası. İlk önce şu parçayı çıkaracağız. İşaretlerini alacağız. Düz boy ipliğini, bir A yazısını yazacağız. Şurada görmüş olduğunuz bakın bir üçgen var. Netliyorum tekrar. Bu üçgen parçayı almanız gerekiyor. İşaretlemeniz gerekiyor. Daha sonra paftadan bir B parçasını bulup çizerek, düz boy ipliğini işaretleyerek, çıt işaretlerini alarak ve şuradaki üçgeni mutlaka çizerek belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra bu bir B parçası bir A parçasına kesilerek tam şuradan sıfıra sıfır yapıştırılacak demektir. Yapıştırırken dikkat edeceğiniz şey şuradaki çentiklerin, üçgenlerin, artık siz adına ne derseniz deyin, birbirine çakışmış olması gerekmektedir. Düz boy ipliğinin de öyle. Yani bu aslında bir bütün kalıptır. Gelelim buna. Bu da arka pantolon parçası. İlk önce bunu çiziyoruz. Pensimizi, işaretimizi koyuyoruz. Düz boy ipliğimiz.
çıt işaretimiz ve şu çakıştırma noktamız. İnternetten aldığınız PDF kalıplarına da var bu, biliyorsunuz. Bu çakıştırma noktaları önemli. Çizdikten sonra geliyorsunuz. Paftada bu parçayı buluyorsunuz. 3B parçasını. Çıt işaretlerini alıyorsunuz. Ok işareti, yani düz boy ipli işaretini alıp bunu kestikten sonra buna 0'a 0 gelecek şekilde, arada hiç boşluk bırakmayacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Yani 2 arka 2 ön pantolon parçanız olmuş oluyor. Bu bir bütün, tekrar ediyorum, bu bir bütün. Buraya kadar umuyorum anlaşılmıştır. Devam edeceğim anlatmaya, püf noktalarını vermeye. Bu kalıplarımızı çıkardıktan sonra isterseniz dikiş paylarını kalıp üzerinde verebilirsiniz. İsterseniz kumaş üzerinde verebilirsiniz. O aşamaya birazdan geçeceğim ama şu aşamadaki bu çıt işaretlerini, yani şu arkadaki şu çıt işaretimizle şu çıt işaretimizin önemini, şuradaki çıt işaretinin şuraya denk gelmesi gerektiğini, ön pantolonda da aynı şekilde olması gerektiğini mutlaka buralarda belirtmiş. Onları alıyorsunuz. Sadece kalıpta almanız yetmiyor. Kumaşa da geçirmeniz gerekiyor. Bunları yapıştırıyorsunuz. Geliyoruz buraya. Bizim şöyle bir pastel planımız olacak. Gördünüz mü şurada? Gene anlamanız için şöyle yazdım. Sağ arka, sol arka, ön sağ, sol ön. Bu da bizim kemer parçamız. Kumaşımız tek kat, çift kat sermiyoruz. Niye? Çünkü bu bir asimetrik model. Sesim gitgide sertleşmeye başlıyor, fark ediyorum. Pat yumuşatıyorum. Neyse hanımlar, bu asimetrik bir model olduğu için ve yönlerine dikkat ederek yerleştirmemiz gerektiği için kumaşımızı tek kat seriyoruz. Yani her parçadan bir tane kesilecek anlamına geliyor. Bu da şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki bu bizim çiçekli kumaşımız. Kumaşımızın da yüzü bu. Ön sağ. Bu da ön. Çiçeklerimiz burada. Kumaşımızın yüzü bu. Eğer biz burada şu ağları yerleştirirken şu ağ yönüne dikkat etmezsek, birini böyle yerleştirip birini de şu ağını ters tarafa doğru yerleştirirsek birleştirirken zorlanırız. Bu asimetrik modellerde özellikle tek kattan kumaş kesecekseniz, kalıpları tek kata yerleştirecekseniz birleştirme yönlerini, yani ben bunu böyle dikeceğim, bu ağ gelecek şuraya dikilecek diye mutlaka yapmanız gerekiyor ki ben burada 4'ü su arka diye yazmışım. Evet, arka doğru yazmışım. Peki yanlışlık yok değil mi? 3. Şimdi bazen video çekerken de bazen şey yapabiliyoruz. Yanlış olduğunu video esnasında da anlayabiliyoruz. Ben çaktırıyorum. Çaktırmadan yapabilen varsa tebrik ediyorum onu, ama yanlışlarımızı da söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bu kumaşın yüzü ise, bu da yüzü ise, bunları birleştirirken de şu ağ parçalarını mutlaka dikkat ediyoruz. Şöyle bir sağlama yapmak istiyorum. Biçilecek parçalardan bir sağ ön. Tamam, ön sağ doğru. 2'ye geliyoruz. Sol ön doğru yazmışız. 3'e geliyoruz. Sağ arka doğru. Bu da sol arka. Arkayla arka. Demek ki kameradan bakınca ağları biraz daha oyuk ve şey görmüş olabilirim. Şu ağ bana biraz fazla oyuk geldiği için acaba arka mı diye düşünmeden edemedim. Tekrar hatırlatıyorum, pantolonumuzun modeli buydu. Asimetrikti, tek kata kesilecekti. Şimdilik bu kadar hanımlar. İnşallah akıcı, net ve anlaşılır olmuştur. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sen bu sefer çok karışık anlattın, sana ne oldu da diyebilirsiniz. Ben sesimi yumuşatmaya odaklanmış olabilirim. O yüzden karışık anlatmış olabilirim. Demek ki benim doğal halim sert halimmiş. Şimdilik bu kadar hanımlar. Başka modeller de bu tatilde sizinle paylaşacağım. Çünkü tatilde çok fazla dikiş dikmeyi düşünmüyorum açıkçası. Bol bol kalıp çıkaracağız. Biz de biraz dinlenelim. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Videoyu pazar günü çekiyorum ama ne zaman gönderirim hiç bilmiyorum. Sevgiler.